Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde size çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Daha önce de burayı izlemiştiniz ama biraz eksikler vardı. Eksikleri hallettirdik. Dış cephede, duvarlarda falan eksikler vardı. Onların tamamını hallettirdik. Bahçeyi temizlettik. Havuz da bu hafta temizleniliyor. Haftaya aktif şekilde havuzda görmüş olacaksınız. 500 metrekare arsa içerisinde. Şimdi arkadaşlar böyle bir ihtiyacınız varsa eğer ben Efeler Mahallesi'nde bir villa istiyorum ama geniş olsun diyorsanız burası aradığınız fırsat. Çok güzel bir ev. 4+1 klimalar zaten burada yapılı. Kış bahçesini üst tarafa yapmışlar. Eksiği şu an yok. Hatta diğerlerinden fazlası var. Şimdi bu bölgede arkadaşlar hemen karşı tarafta bir tane yeni ev yapıldı. Orayı tanıtmıştık. Eşyalı 28 milyon. Arka tarafta bir tane daha var. 25 milyon 500 bin TL. Onun yan tarafında bir tane daha var. 23 milyon TL. Az ilerisinde 400 metrekare arsa içerisinde var. Onun fiyatı neydi? 22 milyon mu? 23 milyondu değil mi? 23 milyon 700 bin TL'ydi o da. Şimdi bakın fiyatlar çevre bu. 300 metre 400 metre fiyatları bu. Ben size 500 metrekare arsa içerisinde villayı 18 milyon 800 bin TL'ye tanıtıyorum. Bakın pazarlığımız da var. Takas teklifine de açık. Varsa dediğim içerisinde bir mülkünüz takasa da girebilirsiniz arkadaşlar. Burası gerçekten fırsat niteliğinde bir yer. 500 metrekare arsanın şu anki satış bedeli ortalama 10 milyon civarında başlıyor. Maliyetini de hesapladığınızda emin olun alsanız yapsanız bu maliyetle çıkamazsınız şu an. Harika bir yer. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Araç park yerimiz çok geniş. 3-4 tane araç sığdırabilirsiniz. Dediğim gibi havuz komple temizlenecek. Şimdi motorunu bekliyoruz. O gelecek. Sonrasında havuzda dolu şekilde göreceksiniz. Bahçe duvarlarında böyle boyalar akmıştı. Onları yaptırdık. Şu an eksik burada kalmadı. Evin içerisinde dışarısında eksik kalmadı. Sadece yapılacak tek şey var. O da iyi bir temizlik. Temizlikten sonra hemen taşınacaksınız. Otomatik panjurlu sineklikleri yapılmış. Mutfak dolabı. Ekleme bir mutfak dolabı yapılmış. Dediğim gibi klimaların tamamı hazır. Arkaya geniş bir depo yapılmış. Alt tarafta ve üst tarafta harika bir deposu var. Fırsatı değerlendirmek lazım. Bu fiyatlara da bulunabilecek en mantıklı şu an bölgenin en mantıklı villası. Gelin gezin. İlk önce gidin diğer evleri bir gezin. Sonra gelin buraya bakın. Böyle bir ihtiyacınız varsa fırsat niteliğinde. Satış nedenini de daha önceki videolarda söylemiştim arkadaşlar. Burada oturmuyorlar. Bu yüzden satılık. Daha önceki videolarda detaylı açıklama yapmıştım ama artık kimseyi de üzmek istemiyorum. Sürekli dile getirmek de istemiyorum. Bu yüzden çok da konuşmayacağım. Telefonda bilgi alabilirsiniz. Bahçedeki bütün ağaçları biz budattık. Bahçeyi de temizlettirdik. İsterseniz tamamen çimde serdirebiliriz. Ya da istediğiniz bir meyve ağacı varsa onları da söylersiniz. Bahçeyi ona göre tekrardan düzenlettirip öyle teslim ederiz. Gayet güzel ağaçlarımız var. Hemen şöyle arka kısmı gösterelim. Burası sonradan yapıldı. Bir masa sandalye atarız gibi düşündüler o zaman. Güvenlik kameraları da takılı şu an bu evde. Arka bahçemiz de geniş. Şuraya güzel bir çocuk oyun alanı yapabilirsiniz. Bakın hemen şu ev 25 milyon 500 bin TL olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ev 25 milyon 500 bin TL. Hemen arkasındaki ev 18 milyon 800 bin TL. Şimdi ben diyorum ki bazı videolarımda fırsat. Gerçekten kaçırmayın diyorum. Hemen altına geliyor ya bu 18 milyona 19 milyona 20 milyona fırsat mı olur? Fırsat arkadaşlar. Çevredeki fiyatlara baktığınızda burası uygunsa tabii ki büyük bir fırsat. Diğerlerinden çok daha ucuz alıyorsunuz. Bu evde yapacağınız hiçbir eksiklik kalmadı. Geleceksiniz hemen taşınacaksınız. Bir temizlik, eşya sonrasında evde oturuyor olacaksınız. Şimdi şurada artı bir depo yapıldı. Bu deponun içini gösterebilir miyiz? Deponun içini gösterelim. Bekle anahtar alıp geleyim. Hemen gösterelim. Güzel bir depo yapıldı orada. Gerçekten eve para harcandı. Onu söyleyeyim. Eve para harcandı. Şurada ayrı bir depomuz var. Bu müteahhitin yaptı. Sonrasında buraya komple bir beton döküldü. Eve monte şekilde yapıldı. Üst tarafta da çamaşır odası yapıldı. Yani nasıl para harcandığını tahmin edin diye bunları anlatıyorum. Hemen şöyle depoyu bir gösterelim. Bakın burada böyle bir deponuz var. Tertemiz bir depo arkadaşlar burası. İşte çamaşır makinesini de buraya isterseniz koyabilirsiniz ama yukarıda zaten yerimiz var. Bahçe mobilyalarını buraya yerleştirebilirsiniz. Yerde de aynı seramik yapıldı. Gayet güzel, mantıklı, şık bir villa. Emsal fiyatlarından da uygun. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa dediğim gibi takas teklifine de açık. Gelin alın arkadaşlar. Güvenlik kameralarımız da takılı dedik. Şöyle ön bahçeyi bir daha gösterelim mi? Bir daha gösterip sonra evin içerisine girelim. Biraz doya doya evi gezdirmiş olalım. Çok kısa oluyormuş videolarımız. Bize kızıyorlar sonra. Bakın böyle bir ev. Dediğim gibi bahçede her şey yapıldı. Bahçe duvarları tekrardan bir boyandı. Evin şu an eksiği yok. Hemen taşınabileceksiniz.
Otomatik panjurlu ve akıllı sistem olması da tabii ki büyük bir avantaj. Evde oturulmuş olmasının faydası da şu arkadaşlar daha önce. İşte yukarıda güneş enerjisi takılı mesela. Sonrasında klimaların tamamı takılı. Şimdi 5 tane evde klima var. 4-5 tane klimanın şu anki maliyeti zaten 600-700 bin TL. Güzel bir kapımız var. Sonrasında giriş kapısına giriyorsunuz. İsterse şuraya da şöyle bir kapı yapılabilir ya da vestiyer de konulabilir ama içeride geniş bir alanımız var zaten. Burayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Seni şöyle alacağım, kapıyı kapatalım şimdi. Detaylı bakacağız. Bugün bu eve detaylı bakacağız. Sonrasında haftaya da havuzu dolduracağız. Audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var. Doğalgaz tesisatı hazır arkadaşlar. Ama tabii ki Didim'de doğalgaz yok. Isı pompası takıp kullanabiliyorsunuz. Böyle de bir vestiyer yapılmış. Çok da güzel olmuş. Gayet şık bir vestiyerimiz var. Kullanışlı bir vestiyer. Şöyle gösterelim. Merdiven altında harika olmuş. Salon, mutfak ayrı. Alt katta bir tane odamız var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Sonrasında da yukarıya bakacağız. Gelelim mutfak kısmına. Şimdi müteahhit mutfak kısmı olarak sadece şu L şeklindeki tezgahı vermişti. Ama sonradan burayı da dahil ettiler. Aynı renklerde. Çok da şık duruyor. Bu çok büyük bir avantaj. İşte televizyon tesisat alanını buraya aldılar. Televizyon koyarsınız diye. Yemek masası sığdırabileceğiniz bir alanımız da var ama çokça saklama alanımız var arkadaşlar. Bakın mesela şurada sebil yeri var. Sebili buraya koyabilirsiniz. Çok da güzel şık yaptılar. Gerçekten harika. Artı şunlar mesela Silverline'ın ürünleri. Bunlar kaliteli ürünler. Orada fırınımız var. Burada ocağımız var. Davlumbazımız var. Bunlar kalacak zaten. Evde gördüğünüz her şey şu an kalıyor. LED spot aydınlatmalarımız var. Akıllı sistemle entegre gelen alarm sistemlerimiz mevcut. Gayet de şık. Şurayı bir gösterelim. Detaylar göstermemişiz ya daha önceki videoda. Bakın gördüğünüz gibi burada arıtma cihazımız bile hazır sizi bekliyor. Çoğu masraf zaten burada yapılmış. Siz sadece gelip taşınacaksınız. Gayet şık, tertemiz bir mutfak. Devam edelim. Geldik salona. 40 metrekare kullanım alanı sunan da bir salonumuz var. Şimdi salon 40 metre olunca eşyayı da istediğiniz gibi sığdırın. İster yemek masasını burada kullanın, isterseniz diğer tarafta kullanın ama dev gibi bir salona sahipsiniz. Burada Airifel'in arkadaşlar 24'lük bir kliması var. 24'lük ya da 28'lik olması lazım. Yani diğerlerinden çok büyük bir klimaya da sahipsiniz. LED spot aydınlatmalarımız yine burada da mevcut. 60'a 120 seramik kullanılmış. Televizyon tesisat alanı hem burada var hem diğer tarafta. Aslında diğer tarafı kullanmışlardı. Yani burayı kullanmışlardı. Diğer tarafa da yemek masası yerleştirmişlerdi. Siz nasıl bir düzenleme istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ki dev gibi bir salona sahipsiniz. Sonrasında salondan çıkabileceğiniz böyle bir alana da sahipsiniz. İstenirse burayı da yaşam alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel, şık, tertemiz. Havuz için kusura bakmayın. Havuzu haftaya doldurabileceğiz. Havuzcu çünkü burada yoktu. Havuz motoru da ondaydı. Onu alacağız. Temizlettireceğiz, dolduracağız. Bu kadar basit. Başka bir eksik de kalmayacak. Şimdi sonrasında bir tane odamız var dedik alt katta. Hemen gösterelim şöyle. Şık, güzel bir odamız var arkadaşlar. Geniş bir oda. Gerçekten dev gibi bir oda. İstediğiniz gibi de yatak, dolap buraya sığdırabilirsiniz ki zaten kameradan da gözüküyordur. Artı yine burada bir klimamız mevcut. Gayet geniş. Buradan bahçe kısmına da çıkış yapabiliyorsunuz. Arka bahçeyi de aynı zamanda görebiliyorsunuz. Tavanda LED'in üstüne de bir gergi tavan yapılmış. Geometrik şekillerle. O da güzel duruyor. Devam ediyoruz ve bir genel kullanım banyo, lavaboya da sahipsiniz burada. Gayet geniş, kullanışlı bir banyo, lavabo. Kapının arkasına bir dolap var. Havlu dolabı yapmışlar. Duşakabinin içerisi de geniş. Bakar mısın? Dev gibi. Gayet kullanışlı. Alt katlı oda olunca tabii ki olması gerekiyor. Niş de yapılmış. Her şey yapılmış. Dolabı da gösterelim. Madem girdin içeriye kadar dolabımız da bu şekilde. Yukarıda da var bundan. Çıkacağız şimdi göreceğiz. Yukarıda da var. Sahipleri yurt dışında oturuyor. Bu yüzden eve bakım yapıldı ama bahçede daha önceki videolarda izlemişsinizdir. Otlar falan büyümüştü. Onların tamamını kaldırdık, temizlettirdik. Bahçe duvarlarında dış cepheden dolayı, yağmurdan dolayı arkadaşlar 2 yıllık bir ev burası. 2 ya da 3 yıllık bir ev olması lazım. Oraları da düzelttirdik. Güzel bir merdiven boşluğumuz var. Koridorun sonuna kadar bir git, dolabı da gösterelim. Güzel bir dolap da orada var ama ben size ilk önce banyo lavaboyu göstereceğim. Çünkü burada bir de çamaşır odamız var. İlk önce buraya bakacağız. Şimdi gayet geniş aşağıdaki gibi bir
alana sahipsiniz burada. Artı ne oldu? Hemen gösterelim. Bakın burası aşağıdaki depo kısmının üst tarafı. Yani burası aslında yoktu. Sonradan burayı böyle kapattılar. Beton döktüler. Yine eve entegre şekilde arkadaşlar. Beton döktüler. Çamaşır odası yaptılar. İşte çamaşır makinesinin yeri burada. Kurutma makinesinin yeri üstte ya da yan tarafa yerleştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Havlu dolaplarımız var bu şekilde. Çok güzel bir yer yaptılar. En azından çamaşır makinesi ortada gözükmüyor. Şöyle bir geçeceğim şimdi, şurayı göstereceğim ben size. Şurada bir ısıtıcımız var. Su ısıtıcımız da burada. Her şey hazır evde. Her şey hazır, sizi bekliyor şu an. Devam edelim. Bir odamız daha var. Odaların tamamı çok geniş. İstediğiniz gibi eşya rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bir tane de ebeveyn banyolu odamız var. Yine bu odada da klimamız var. Çocuk odası olarak burayı düşünebilirsiniz. Aslında bu villanın en küçük odası burası. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alana sahip. Artı geniş bir balkonumuz var burada. Bir de ön tarafta balkon var. Orayı kış bahçesi yaptılar. Hemen şöyle gösterelim. Yan tarafta da buna benzer bir inşaat vardı. O girişi komple kapatıp oraya bir oda yaptılar. Bakın şurada inşaatlar başlıyor. Hemen dediğim gibi arkadaki ev satılık, karşıdaki ev satılık. Yani fiyatlara baktığınızda en mantıklı yer burası. Şimdi burayı aldınız. Pazarlık da var tabii ki. 18 milyon 800 bin TL. 28 milyon nerede? 18 milyon 800 nerede? 25 milyon nerede? 18 milyon nerede? Arkadaşlar böyle hesaplamak gerekiyor. Fiyatlar o kadar yukarı ve aşağı. Bu ev aslında şu an piyasayı da domine ediyor. Değil mi? Piyasayı biraz domine ediyor. Çünkü herkes çok yüksek fiyat isterken burası uygun bir fiyat. Aslında burayı biz 2 defa satıştan döndük. Yani böyle kıl payı kaçırdık diyebilirim. Birinde para getiremediler. Diğerinde bir kredi problemi oldu. Burada güzel bir dolabımız var. Krediler de şu an çok pahalı. Yani 3 milyon civarında bir kredi çektiğinizi düşünün. Ortalama ödemeniz 10 milyon civarında arkadaşlar şu an. 10 milyon ödüyorsunuz 3 milyona. Artık kimse krediye de cesaret edemiyor. Gayet geniş güzel bir ebeveyn banyolu odamız var. Ana yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz burayı. Bakın rutubet, nem, hiçbir yerde su alma gibi herhangi bir problemi yok. Zaten dış tarafta yapıldı. Evin dışında biraz masraf vardı. O da şu an sizin için masraf değil artık. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Duşakabinin içerisi yine geniş güzel bir duşakabin. Artı çok güzel bir duş başlığı seçmişler. Bak harika duruyor. Bir temizlik şart bu evde. Başka hiçbir şeye gerek yok. Visam'ın gömme rezervuarı ve burada da güzel bir mat siyah renkte musluğumuz var. Devam edelim. Son odamız kaldı. Son odamız kaldı. Orayı da gösterelim. Sonrasında balkona çıkacağız. Bakın bütün odalarda klima gördünüz. Burada da yine klimamız var. Geniş bir oda. Artı bir de teras alanı var. Teras alanını tamamen kapattılar. Kışın kullanırız diye dev gibi bir odaya sahipsiniz arkadaşlar. Gerçekten harika bir oda. Kornişlerine kadar her şey hazır. Yani gelecek perdeci perdeyi asacak sadece. Klimalar zaten takılı. Güzel bir temizlik. Siz gelmeden temizliği yapacağız. Sonrasında da hemen taşınacaksınız. Bu yazda tatilinizi burada yapacaksınız. Alın tatilinizi bu yaz burada yapın. Otellere para vermeyin. Geldik teras kısmına. Bakın burayı komple kapatmışlar. Albert Geneo marka bir camla kapatmışlar. Bunların tamamı da sürgülü. Bu da çok büyük bir avantaj sürgülü olması. Tamamını açabilirsiniz isterseniz. Şöyle olabilir. Çok da güzel olur hatta açtığınızda. Burayı da bir yaşam alanı gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 3 köşenin 3'ü de açılabiliyor. Açtığınızda kocaman bir açık alana da sahip oluyorsunuz. Bizden sonra karşı taraf devlet arazisi. Şu anda bir şey yapılmıyor ama ilerleyen zamanlarda büyük ihtimal otel olarak belki düşünürler burayı ya da farklı bir yapı olarak düşünürler. Çünkü çok geniş bir arazi. Denize kadar da devam ediyor. En yakın sahile 2 kilometrelik mesafedeyiz. Bakın İmbat sahiline 2 kilometrelik mesafedeyiz. Bölgenin en mantıklı, en uygun fiyatlı, en güzel villası arkadaşlar. Bu sözüme de inanın. Kesinlikle böyle bir ihtiyacınız varsa takas teklifine de dediğim gibi açık. Takas neyle olur? Onu da hemen tekrarlayalım. Didim içerisinde bir arsanız, eviniz varsa takas olabilir. Didim dışındaki takaslara çok sıcak bakmıyor kimse. Çünkü ulaşamadığımız yerde biz de fiyat değerlemesi yapamıyoruz.
Bu yüzden arkadaşlar Didim içerisinde herhangi bir mülkünüz varsa takasa da girebilirsiniz. Kesinlikle girip görmenizi tavsiye edeceğim bir villa. 500 metrekare arsa içerisinde 4 tane odamız var. Odaların tamamında klima var. Akıllı sistem, otomatik panjurlu, bahçede eksik yok, evin içerisinde eksik yok. Bölgeye baktığımızda da bölge fiyatlarının da çok altında bir villa gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.